Hepinize merhaba yazılımcı arkadaşlarım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ev3 Mindstorms uygulamasının arayüzünü inceliyor olacağız. Ev3 Mindstorms uygulamamızda bizim bir lobby'miz var ve bu lobby'mizde aslında yapacağımız robotlarla veya yapacağımız yazılımla ilgili birçok şey öğrenebiliriz. Bunun haricinde lobby ile eğer bir işimiz yoksa, bizim daha çok yapmak istediğimiz bizim blok yazılımımızsa, o zaman yukarıdan bir artı işaretimize basıyor ve yeni projemizi açıyoruz. Sonra sizlerle birlikte sayfamıza geldiğimiz zaman bir başlama bloğu görüyoruz. Bu başlama bloğundan sonra biz robotumuzun üzerine uygulamak istediğimiz tüm işlemleri bloklarla giriyor olacağız. Yani bundan sonra yazılım yapacağımız herhangi bir bloğu çekeceğimiz zaman bloğun arkasına ardına eklemek durumundayız, zorundayız. Bunun haricinde sol üst köşemizde çeşitli ayarlar görüyoruz. Bunlardan birincisi dosya işlemleri. Yeni bir dosya açabiliyoruz. Yeni bir program ekleyebiliyoruz. Bir tane proje açabiliyoruz. Bir dokümanı kapatabiliyoruz. Projeyi kapatabiliyoruz ve aynı zamanda kaydetme veya yazdırma veya çıkma gibi seçeneklerimiz de var. Düzenleme ile ilgili çeşitli seçeneklerimiz var. Yine bir şey kopyalama, kesme yapabiliyoruz veya dili değiştirebiliyoruz. Bir de bizim tool'larımız var. Yani çeşitli araçlarımız var. Bu araçlarımızdan birkaç tanesinden bahsedecek olursak, sesimizi kaydedebiliriz daha sonra ses bloklarında kullanmak üzere. Veya ekranda bir şey yazdırmak için kendi görselimizi çizebiliriz. Bu da Image Editor'la oluyor. İşte çok daha farklı seçeneklerimiz de var aslında burada inceleyecek olursak. Bir şeyi, bu programımızı yenileyebiliyoruz. Bazen güncelleme geliyor ve güncellemeyi de aynı şekilde DOS'tan yapıyoruz. Bir blok import edebiliyoruz bir yerden. Yani bu bloğu bir yerden indirebiliyoruz. Bunun haricinde sizlerle bir uygulama olarak da indirebiliyoruz bunu, ki şu an aslında uygulamamız bulunuyor. Böyle bu şekilde seçeneklerimiz var Tools'ta. Bir de herhangi bir yardıma ihtiyaç duyduğumuz zaman yine Help'e basarak işimizi çözüyoruz. Şimdi bir de biz sağ üst köşeye bakacak olursak yine çeşitli seçenekler göreceğiz. Bir el işaretimiz var. Bu el işaretine bastığımızda daha çok bloğu sağa sola veya yukarı aşağı götürmek için yaptığımız bir seçenek bu. Ve yorum bırakma gibi bir durumumuz da var. Bunu da seçebiliyoruz. Projeyi kaydetmeyi yine sağ üst köşeden yapıyoruz. İleri veya geri almak isteyeceğiniz zaman bir işleminizi yine bunu sağ üst köşeyle hallediyoruz. Büyütme, küçültme işlemlerimiz var yine sağ üst köşede. Ve bir de projenizle ilgili farklı detaylar da ekleyebiliyorsunuz. Sağ üst köşe bu şekildeydi. Şimdi daha çok aşağı inceleyecek olursak eğer, en önemli kısmımız tabii ki rengarenk blokların olduğu kısımlar. Bu rengarenk bloklarla sonraki videolarımızda iş yapıyor olacağız. Biz en sonki kısmımıza bakalım. Sağ alt köşemizde bizim bloklarımızla ilgili, bloklarımızdan ziyade tool'umuzla ilgili, doğrudan robotumuzla ilgili ayarlarımız var. Onun bağlantısıyla ilgili, kodu aktarmayla, indirmeyle ilgili ayarlarımız var bizim. Bağlanılan çeşitli tuğlaları bu ilk önünüze çıkan ekrandan görebiliyorsunuz. Bunun internetle mi yoksa kabloyla mı yoksa Bluetooth'la bağlanmış olduğunu görebiliyorsunuz. USB denilen şey kablolu bağlantı. Bizim kabloyla bağladığımız robotları bu ayarda görüntülüyor oluyoruz ama Bluetooth'ta da bağlanmış olabiliriz ki bu da kablosuz bağlantımız bizim. Kablosuz bağlanmak genelde daha yararlı olabiliyor. Bunun haricinde bu robotu bağladıktan sonra portlara neler takılmış? Mesela A portuna, kablo girişine biz hangi motorumuzu bağlamışız bunu görebiliyoruz veya 1, 2, 3, 4 portlarımızda hangi sensörler var? Yani bu tuğlamızın üzerindeki girişlere kablo ile nelere bağlamışız? Hangi sensörleri, hangi motorları? Bunları daha sonra bloklarda kullanmak üzere buradan görüntüleyebiliyoruz. Bir de bir bilgi kutucuğumuz var. Biz kendi tuğlamızla ilgili çeşitli bilgiler görüyoruz. Yazdığımız kodu indirmek veya çalıştırmak yine sağ alt köşeden yapılabilen işlemler. Aşağı doğru gösterilen ok indirme ile ilgili. Bu aşağı okun altındaki üçgen işaretimiz bizim oynatma ile ilgili. Yani indirmeden de aslında çalıştırabiliyoruz. Ama bazen program kapanabiliyor veya sıkıntı çıkıyor. Bu yüzden indirmek de aslında önemli. Programın kaybolmaması adına. Arayüzümüz bu şekildeydi. Sonraki videolarımızda bu arayüzümüzü kullanıyor olacağız. Ve bu arayüzümüzde çeşitli kodlar yazıyor olacağız. Bu bloklarla güzel yazılımlar üreteceğiz. Bir sonraki videomuzda hoşça kalın. Görüşmek üzere.